İnsan olmak ne demek aslında? Bizi insan yapan şey ne? Nereden geldiğimiz mi? Yoksa ne yaptığımız mı? İşte bugün bilim kurgu sinemasının bu soruyu belki de en sert şekilde soran filmini, efsanevi Blade Runner'ı masaya yatırıyoruz. İşte bütün meselenin özeti bu cümlede saklı. Film bize şunu soruyor. Zeka testini geçtin, tamam. Peki ya vicdan testini? Blade Runner, konuyu bir teknoloji yarışından çıkarıp, en başından itibaren ahlaki bir tartışmaya çeviriyor. Mesele makinelerin ne kadar zeki olduğu değil, bizim insanlığımızın nerede başladığı ve bittiği. Yani filmdeki asıl soru, insan mı, makine mi gibi basit bir ikilik değil. Çok daha derin bir yere gidiyor ve soruyor, insanlık dediğimiz şey tam olarak nedir? Köklerimizde mi saklı yoksa eylemlerimizde mi? Gelin şimdi hep birlikte Blade Runner'ın bu incecik çizgiyi empati, anılar ve en önemlisi de yaptığımız seçimler üzerinden nasıl çizdiğini görelim. Peki, bu karanlık, yağmurlu gelecekte insanı makineden nasıl ayırmaya çalışıyorlar? Cevap, her şeyin merkezindeki varlıklarda, yani replikantlarda gizli. Şimdi replikant deyince aklınıza öyle Terminator gibi metal iskeletli robotlar falan gelmesin sakın. Bunlar biyomühendislik harikası, insandan ayırt edilemeyen varlıklar. Hatta yaratıcısı olan Tyrell'ın o meşhur lafıyla insandan daha insan olacak şekilde tasarlanmışlar. İşte işin ilginçleştiği yerde burası. Polisler, yani Blade Runner'lar, bir replikantı tespit etmek için zekasını falan ölçmüyorlar. Kullandıkları yöntem çok daha sinsice. Adı Voight-Kampff testi. Bu testin amacı, birinin başkasının acısına ne kadar hızlı tepki verdiğini, yani en temel empati reflekslerini ölçmek. Bu karşılaştırma, filmin derdini o kadar güzel anlatıyor ki. Bakın, Turing testi, benim gibi düşünebiliyor musun diye sorar, Voight-Kampff ise benim gibi hissedebiliyor musun der. Biri zekayı, diğeri ise vicdanı arar. Yani olay mantık oyunları oynamak değil, bir kalbin atıp atmadığını anlamak. Tamam, dedik ki her şey empatiye dayanıyor. Ama film, işleri iyice karıştırmak için masaya yeni bir kart sürüyor. Anılar. Peki ya duygularımızın temelini oluşturan o anılar sahte ise, işte o zaman ne olacak? Rachel gibi bazı özel replikantların zihnine onları daha dengeli yapmak için sahte anılar yerleştiriliyor. Hani bir nevi duygusal tampon görevi görsün diye. Ama bu durum aynı zamanda onları tespit etmeyi de neredeyse imkansız hale getiriyor. Çünkü bir geçmişleri var ya da öyle sanıyorlar. Düşünsenize, Rachel'ın elinde çocukluk fotoğrafı bile var. Ama Descartes o acımasız gerçeği yüzüne vuruyor. Bu anılar senin değil, patronumun yeğeninin. Ve o an Rachel'ın bütün dünyası, bütün kimliği tuzla buz oluyor. Ve işte film burada o can alıcı soruyu soruyor. Size yerleştirilmiş sahte bir anı yüzünden gerçekten gözyaşı döküyorsanız, o gözyaşı sahte midir? O his daha az gerçek midir? Cevabı zor bir soru değil mi? İşte bu anı, kimlik ve gerçeklik arasındaki bulanık çizgide yürürken karşımıza filmin en büyük soru işareti çıkıyor. Peki ya avcının kendisi? Yani Descartes. Descartes replikant mı, değil mi? Film, özellikle de Ridley Scott'un Final Cut versiyonu aklımıza bu şüpheyi düşürecek bir sürü kırıntı bırakıyor. Hani o meşhur tek boynuzlu at rüyası, sonra ortağı Goff'un filmin sonunda kapının önüne bıraktığı o origami tek boynuzlu at ve tabii ki sadece replikantlarda gördüğümüz o göz parlamasının bir sahnede Descartes'ta da olması. Bütün bunlar tesadüf mü? Goff'un o origamiyi oraya bırakması ne anlama geliyor? Senin rüyalarını, yani en özel anılarını biliyorum demek değil mi? Ama işte filmin dehası burada. Bize asla net bir evet ya da hayır demiyor. Çünkü asıl soru Descartes'in ne olduğu değil. Asıl soru şu: kökeninin, eylemlerinin yanında bir önemi var mı? Ve bu soru işaretiyle birlikte filmin o unutulmaz finaline, bütün insan-makine denklemini baş aşağı çeviren o efsanevi çatı sahnesine geliyoruz. Karşımızda Roy Batty var. Hani filmin kötü adamı. O bir Nexus 6 ve tek istediği şey biraz daha fazla yaşamak. Ama 4 yıllık ömrünün sonuna geldi ve şimdi kendisini avlayan adamla, Descartes'la o yağmurlu çatıda karşı karşıya. Sahnede roller bir anda değişiyor. Avcı Descartes hayatı pamuk ipliğine bağlı bir şekilde binadan sallanıyor. Ve av, yani Roy Batty son nefesini vermek üzereyken ne yapıyor dersiniz? Kendisini öldürmeye gelen adamın elini tutup onu kurtarıyor.
O an makine dediğimiz varlık film boyunca belki de Descartes'tan hiç görmediğimiz kadar büyük bir merhamet, bir empati gösteriyor. Ve sonra o unutulmaz sözleri söylüyor. Siz insanların inanamayacağı şeyler gördüm. Bu bir ölüm konuşması değil. Bu kısa da olsa yaşadığı hayatın gördüklerinin, hissettiklerinin ne kadar değerli olduğunu anlatan bir manifesto. Yağmurdaki gözyaşları gibi kaybolup gitmeden önce varlığını son bir kez mühürlüyor. Blade Runner o kadar katmanlı bir film ki haliyle hakkında bazı efsaneler de dolaşıyor. Şimdi gelin en yaygın 3 yanlış bilgiyi hızlıca bir düzeltelim. Birincisi, filmdeki test Turing testi mi? Hayır, kesinlikle değil. Tekrar edelim, Turing testi düşünme yeteneğini ölçer, Voight-Kamp testi ise hissetme yeteneğini, yani empatiyi ölçer. İkincisi, replikantlar duygusuz makineler mi? Bu da tamamen yanlış. Hatta tam tersi, o kadar yoğun duygular yaşıyorlar ki, kimlik arayışları, hayatta kalma mücadeleleri hepsi bu duygulardan kaynaklanıyor. Ve üçüncüsü, film Deckard'ın replikant olup olmadığını netleştiriyor mu? Hayır. Ve bu bir eksiklik değil, filmin en büyük gücü. Çünkü amaç size bir cevap vermek değil, sizi o sorunun içinde bırakmak. İnsan olmanın ne demek olduğunu siz sorgulayın niye? Biz de bu bölümü, filmin o büyük sorusunu doğrudan size sorarak bitirelim. Eğer insanlığı tanımlayan şey empati ise, o çatıdaki son sahnede kim daha insandı? Onu avlayan Descartes mı, yoksa canını kurtaran Avroy mu? Çünkü Blade Runner'ın bize fısıldadığı şey çok açık. İnsanlık çizgisi doğduğumuzda değil, yaptığımız seçimlerle çizilir.